Mark Zuckerberg, Dan Bilzerian, Bernard Arnault ve Bill Gates. Şimdi bunların hepsini bir toplayın, 1000'le çarpın. İşte karşımızda Karun. Hani derler ya, Karun kadar zengin. İşte o Karun, bu Karun. Peki kim bu Karun? Kur'an'a göre Karun, Tevrat'a göre Kora. Biz şimdilik Karun diyelim. Karmaşa olmasın. Karun dönemin Lidya kralı. Hani çoğumuzun küfür ettiği, hani bu parayı icat edenin diye girdiğimiz cümle var ya. İşte o Lidya'nın kralı bu Karun. Ya oğlum öyle deme bak o var ya ileride ne anasının gözü para olacak ondan haberin var mı sen? Ey yavrum ey. Tahmini her şey 2500 yıl önceydi. Senin paran bir altındı yavrum. Masal istemiyorum baba. Bana annemi anlatır mısın? Yahu o kadar çok zengindi ki. Reçi reçi parmağında oynatır, sonra da bir kenara atardı. Öve öve bitiremedik ha. Ama inanın o kadar zengin. Ya şimdi düşününce o dönemi, ya o kadar para nerede saklanır diye düşündüğümüzde yani birçok fikir var. Peki Karun bu kadar parayı nerede saklıyordu? Evet, tahmin ettiğiniz gibi tahvil, bono, borsa değil, sandıklarda. Anahtarı da ne yapıyordur diye sorduğunuzda böyle asıyor boynuna. Diyeceğim ama anahtar bir tane değil ki. Sadece sandıkların anahtarlarını taşımak için 300 katır gerekiyor. Yanlış duymadınız. Sandıkların sadece anahtarlarını taşımak için 300 katır. Ya aslında bakarsan o yıllar güzelmiş ha. Paraya sarılıp uyuyabilirsin. Bugün sadece dijital bir rakam. Yani şahsen benim o kadar param olsa sererim böyle altınları, yatardım üzerinde. Muhtemelen. Neyse, sandık diyorduk. Aklım bir an paralara gitti. Şimdi bir düşünün işte ne kadar çok zengin olduğunu. Şimdi kafamızda bir soru var. Karun'a ne oldu? Hazinesi nerede? Önce ne olduğuna bir bakalım. O kadar çok büyük bir paraya sahip olan insan bile gitti. Üstelik Karun helak oldu. Tanrı'nın kurallarına karşı geldiği için Tanrı tarafından cezalandırıldı. Çünkü parasıyla böbürleniyordu. Yer yarıldı. Karun hazinesiyle birlikte içerisine doğru itildi ve yer kapandı. O yer nerede? Hepimizin aklında bu soru var değil mi? Videonun devamında var, merak etmeyin. Şimdi tamam, bir saniye ama. Bu Kur'an'da anlatılan olay. Ateistler buna ne diyecek? İnanmayacak. O zaman bilim açısından bakalım. Arkeoloji de bir bilim sonuçta. Uşak Arkeoloji Müzesi'nin 2. katına çıktığımızda aman Allah'ım o da ne? Karun'un hazinesi. Korkmayın. Hepsi değil ama birazı. Daha birçoğu toprağın altında. Sizi gidiler sizi. Neyse konumuza dönelim. Hazine nerede diye soracaktım ve söyleyecektim ama artık söyledik. Yani Uşak'ta. Ne alaka canım? Lidya Uşak'ta mıydı? Evet, Lidya o bölgedeydi. Bu devasa hazinenin devamı var mı sorusunun cevabı çok net bir şekilde evet. Şu anda arkeolojik kazılar devam ediyor hala. Bir de sorusu var, hazinenin laneti var mı? Hep duyarız bunu ya. Ama burada ilginç bir durum var. Kur'an'da ve Tevrat'ta böyle bir lanete rastlanmıyor. Fakat farklı mitolojilerde bu hazineyi bulan kişilerin lanetleneceğinden bahsediliyor. İyi de canım mitolojiye mi inanalım derken bu Uşak'ta sergilenen hazine var ya, işte onu bulan 7 kişiden 6 tanesi garip bir şekilde öldü. Geri kalan kişinin ise başı beladan hiç kurtulmadı.
tam bir kanıt olmasa da bir lanet var gibi sanki. Şimdi o zaman şu kısma gelelim. Bu hazinenin ilk kısmı nasıl ortaya çıktı? 1960'lı yıllarda arkeolojik açıdan yapılan kazılar derken kaçak kazılar. Ekleyeyim de tümülüslerin içerisine girip çaldılar hazineyi. Çıkarılan parçalar Afyon'da bir antikacıya satıldı. Dönemin parasıyla 78.000 TL'ye. 78.000 liraya da satılır mı ya? Diye düşündüğümüzde o günün de parasına bir dönelim isterseniz. O dönemlerde asgari ücret diye bir uygulama yok. Fakat ortalama ücret 700 TL gibi bir şeydi. 1 dolarda 9.08 TL gibi bir ortalaması vardı. Yani ortalama 8.500 dolara satılmış. Bunu niye anlatıyor diye soracak olursanız hikayenin devamında bu kaçakçılar yurt dışına kaç paraya satmış onu da anlatacağım size. Şimdi biraz ilerleyelim, 1985'e gelelim. Bu paralar orada bir kalsın. 1985 yılında Amerika'da Metropolitan Müzesi'nde gezen bir Türk gazeteci aman Allah'ım birden Karun hazinesiyle göz göze geliyor. Ama Karun hazinesinin çıkarılıp çıkarılmadığı veya bulunup bulunmadığı bilinmiyordu daha. Peki Amerika'da ne işi vardı değil mi? Bizim topraklarımızdan çıkan, bizim olması gereken, bizim müzelerimizde sergilenmesi gereken hazinenin Amerika'da ne işi vardı ki? İşte bizim topraklarımızdan çıkarılan hazine kaçak yollarla o Afyon'daki adama satıldı. O Afyon'daki adam kim bilir kimlere verdi. Ama Metropolitan Müzesi bunu 1.2 milyon dolara satın almıştı. Şimdi anladınız mı? Sizin 8.500 dolarlık hevesinizi 1.2 milyon dolara alıyorlar ve sadece sergiliyorlar. Demek ki tarihi eser kaçakçılığı bu yüzden çok önemliymiş. Demek ki bizim üzerimize düşen böyle bir şey bulduysak bile devlete götürmemiz gerekiyor. O gazeteci durumu hemen Türkiye'ye bildirdi. Arkasından Türkiye hemen bir dava açtı. Dava çok uzun yıllar sürdü. 40 milyon dolar para harcadı Türkiye hükümeti. Bu dava için üstelik ha. Eğer ki o kaçak satış olmasaydı hiçbir sıkıntı olmayacaktı. Ama devamında bu davayı biz kazandık. Çünkü Metropolitan Müzesi daha fazla dayanamayıp bunun kaçak yollarla 1.2 milyon dolara satın aldığını açıkladı. 1985 yılında açılan dava 1993 yılında sonuçlarını vermişti. Ve arkasından o tarihi eserler Türkiye'ye getirildi. Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı ve Uşak Müze Müdürü'nün çok büyük mücadeleleriyle artık Karun hazinesi ülkemizde sergileniyordu. Fakat 2005 yılında bir skandal patlak veriverdi. Ya bu Karun hazinesinin en değerli parçası olan bir kanatlı deniz atı vuruşu var. Birden gazetelerde şu manşet atıldı. Acaba Uşak'taki sahtesi mi? Kanatlı deniz atı vuruşu sahtesi değiştirilip kaçırıldı. Ve buna benzer daha bir sürü haberler vardı. Hemen soruşturma açıldı. Kibrit kutusundan bile daha küçük olan bir parça neden bu kadar çok önemli olsun ki diye düşünüyorsanız aceleci olmayın. Birazdan anlayacaksınız. O eserlerin Türkiye'ye getirilmesinde büyük mücadele veren Uşak Müze Müdürü bu sefer aynı mücadeleyi çalınmasında gösteriyor. 8 kişiye 10 ay ile 10 yıl arasında değişen cezalar verildi. İyi tamam cezalarını buldular da eser ortada yok. Bu kanatlı deniz atı broşu nerede? Bu sefer nerede olduğu da bilinmiyor üstelik. Hemen uluslararası girişimlerde bulundu Türkiye. Ve 2012 yılında Almanya'nın Hagen kentinde sonunda bulundu. Üstelik satışa sunulmuş bu deniz atı broşu ve satılamamış. Nedeni ne biliyor musunuz? Değer biçilemediği için. Yani diyorlar ki yeryüzündeki para bunu satın almaya yetmiyor. O kadar değerli. Neyse ki o broş artık Türkiye'de. Bu kısım ise Karun hazinesinin küçük bir kısmı.
Şimdi bir düşünün, bu hazinenin tamamını bulursak neler olur? Bir mesaj da vermek istiyorum. Eğer aranızda, umuyorum yoktur ama varsa ki kaçak kazı yapan insanlar, lütfen bulursanız bile o eserlere kesinlikle zarar vermeyin. Çok dikkatli davranın. Bunlar kültür mirasıdır. Kazı yaparken yakalanırsanız cezası var. Fakat kazı yaptıktan sonra eseri bulursanız ve bunu devlete götürürseniz cezası yok. Bakın $8.500 gibi küçük bir ve komik bir rakama satılmıştı bu eserler. Aksine devlete götürseler aslında çok daha büyük bir para alacaklardı. Üstelik kültür mirasları parayla da ölçülmez. Paradan çok daha büyük manevi değerleri vardır. Üstelik yarın öbür gün torununuzu veya çocuğunuzu elinden tutup böyle müzeye götürdüğünüzde anlatırsınız da. Bakın bunu ben buldum çocuklar diye. Tarihimizi ve benliğimizi kaçakçılara lütfen satmayalım. Uşak bölgesinde ise resmi kazılara pek rastlamıyoruz. Acaba arkeolojik kazılar yapmak için neyi bekliyor olabiliriz ki? Umarım tüm Karun hazinesi resmi yollarla gün yüzüne çıkar. Size de tavsiyem Uşak'a gittiğinizde mutlaka arkeoloji müzesini gezmeniz. İkinci katında Karun hazinesinin bölümünü bulabilirsiniz. Lütfen siz de konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kanala abone olarak bize destek olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.